Herkese merhaba, Top Eleman'ın değerli menajerleri. Goax Team FC kulübü menajeriniz ben Emrullah Zengin ve 73. sezonun son günündeyiz. Bu sezon neler yaptık bunları değerlendireceğim. Sezonda lig, kupa, Şampiyonlar Ligi, Süper Kupa, dörtlü kupa, Gençlik Akademisi, kadronun istatistikleri. Bu sezon hangi taktikleri yaptım, hangi emirleri verdim ve antrenman modellerim nelerdi? Federasyon, Dostluk Kupası ve son olarak da yeni sezona hazırlık videosunu bulabileceksiniz bu videoda arkadaşlar. Ve videomuz başlasın. Öncelikli olarak arkadaşlar ligde dolu dizgin gittik. Zaten kolay bir lige düşmüştük bizim güce göre. Gayet de verimliydi. Efildik. Bu sezona 122 ile başlamıştım ve şu anda 146 oldum. Oyuncularım gayet dolu dizginde gidiyor. Ligde birinci sıradayım. 5 gol yedim sadece. Oyuncu istatistiklerinde gol kralını kimi yapsam diye düşünüyorum son maçlar. Bu şekilde ligi birinci bitiriyorum. Şampiyonlar Ligi'nde bu gece maalesef yani gece 0.36'ya maç almışlar. Değişti mi o maç? Yok şurada. 0-14'e maç almış. Şampiyonlar Ligi finali. Çocuklar yattıktan sonra izleyebileceğiniz bir maç. Artı 18 bir yayın olacak. O yüzden Top Eleman geceye aldı. Kolay rakip geçerim diye düşünüyorum. Tabii ki siz bu videoyu izlediğinizde belki de bu video o maç oynanmış da olabilir. Şampiyonlar Ligi'nde yani ligi bir kupa kesin. Süper Kupayı da alırım diye tahmin ediyorum. Süper Kupa'da da bu arkadaşla oynayacağız. Bu da kolay bir rakip. Bunu da geçeriz. Kupayı da kazandık zaten. Bizim Muhittin abiyle oynadık. Merhaba Muhittin abi. Merhaba İbrahim abi. Merhaba canım. Bu arkadaşlar. Muhittin abiyle bu sezon aynı ligdeydik ama çok bir şey yapamadı. Bu yüzden bu sezon dörtlü kupa gelecek gibi arkadaşlar. Ligde ve dolu dizgin geliyoruz. Aynı zamanda 122 ile başlamıştım. 146 oldum. Çoğunlukla kural çılgınlığından gelen antrenörler sayesinde oldu ve tabii ki antrenmanlarla. Token'da ise token kısmında ise tamamen sezona 752 ile başlamıştım. Bu sezon ise mavilerde ise yeşilde 766 idim, mavide 2435, kırmızıda 1157 idim. Bayağı bir arttılar. Bunlar da tabii ki tamamen kural çılgınlığından gelen ve bu sezon tamamen bir tasarruf sezonuydu. Tamamen tasarruf ettim. Kolay bir lige düştüğüm için, kolay eşleşmelere düştüğüm için bir koleksiyoncu gibi hepsini topladım arkadaşlar. Ve önümüzdeki sezonda genç kadromdan bir oyuncu çıkartmayacağım. Şöyle bir kadro istatistiklerine baktığımda ki önümüzdeki sezon hazırlığı son anda yapacağım. Bunu videonun sonunda doğru yapacağım. O yüzden bu oyuncularımla aynı şekilde devam edeceğim önümüzdeki sezonda. Böyle bir karar vermiştim sezon başında. Bu yüzden Gençlik Akademisi'nden oyuncu çıkartmıyorum. Kadromdaki istatistiklere baktığımda da oyuncuların gayet üstün bir performans gösterdiler. Özellikle bu sezonun bence flash ismi kim olacak bakalım kim atacaklar ama bence Tisigalko ya da Ronaldinho olabilir. İkisinin de gol katkısı muhteşem yani. Yaklaşık bu sezon 2 oranında gole katkıları var. Şu dörtlüsü Henry yani şuradan aşağısı Henry, Ronaldinho, Maradona, Tisigalko bu oyuncular arkadaşlar. Yaklaşık 2-3 gol ortalamasıyla oynadılar. Yani gole katkıda bulundular. Muazzamdı. O yüzden de orta sahamda iyi, defansta iyi. Bu sezon altyapıdan bir oyuncu düşünmüyorum ve istatistikler de mükemmel. O yüzden herhangi bir şey yapmayacağım. Ve bu sezon genelde bu dizilişten oynadım arkadaşlar. Ve bu sezonda yani siz de formasyon olarak oyuncularınızın hangi noktada çok iyi oynadığını bence çok iyi tespit etmeniz lazım. Yani şurada mesela Henry burada mükemmel oynuyor. Henry'yi şöyle aldığımda oynayamıyor o kadar ama tam bu noktada muazzam oynuyor. Tisigalko'nun yerini sezon başında çok güzel keşfetmiştim ama sonra bir kaybettim. En son şurada sabit kaldı. Şurada iyi verim sağlıyor. Ronaldinho keza tam böyle orta çağ, yayın tam ortasında güzel oynuyor. Siz de oyuncuların tam nokta atışlarda nerede verimli oynadığına çok dikkat edin. Kalecim özellikle defansı geri çektiğimde, şöyle yaptığımda kaleci düşük performans gösteriyor. Ama defansı böyle ileri yaptığımda hem defans iyi performans gösteriyor hem kaleci de iyi performans gösteriyor. Bence bir formasyonda en önemli olan kısım bu. Hangi oyuncunun nerede çok iyi oynadığını çok iyi tespit etmemiz gerekir. Böyle ben tespit ettim. Genelde bu kadroyla çıktım ve
proaktif oyun oynadım. Yani ben kendi bildiğim oyunu oynadım. Rakibe göre çok bir taktik yapmadım. Çünkü zaten üstün genelde zayıf takımlarla oynadım. Ve emirlere gelelim. Sert hücum oynadım bu sezon. Uzun top oynadım. Kontrada da açık yaptım. Pas yönüm karışıktı. Savunmada presim alacak, top çalmayı zor, markajı bölgesel, offside taktiğini ise kapalı yaptım ama bazen bunu açıyordum da. Şimdi bu şekilde oynamamın nedeni arkadaşlar, geveleme futbolunu sevmiyorum. Yani at sağa, at sola, yani direkt sonuca gitmelerini istiyorum oyuncuların. Bu yüzden hem sert hücum yaptım hem de uzun top yaptım. Kontratağı da açık yaptım. Yani at sağa, at sola, Abdullah Avcı oyunu gibi hiç gerek yok. Daha çok böyle Sergen Hoca, Okan Hoca, hatta bence İsmail Hoca'nın da yaptığı o biraz taktiksel dizilişlerde, yani oyuna müdahalelerde zayıf kalıyor ama bence oyun anlayışı güzel. Yani sonuca gideceksin. Kesinlikle. O yüzden ben de sonuca giden bir anlayış istiyorum oyuncularımdan ve sert hücum, uzun oynadım. Top çalmayı zor yapmamın nedeni ise, yani burada özellikle benden düşük rakiplerde arkadaşlar bu sefer oyuncuların agresifliği arttı ve top bende daha çok kaldı. Eğer benle denk oynayan bir rakip olsaydı normale veya kolaya çekebilirdim. Veya benden güçlü bir rakip olsaydı. Frikikleri etkiliği kullanan bir oyuncu olsaydı. Ama benden düşük olduğu için zor yapıyorum. Böylelikle oyuncuların daha agresif oluyor ve topu daha çabuk geri kazanıyoruz. Bir nevi topu geri alma süresi olarak düşünebilirsiniz. Ama bu aynı zamanda kondisyonu da azalttığını unutmamak gerekir. Maç içerisinde kondisyonu da düşürüyor bu. Çünkü top çalma agresifliği arttırıyor ve oyuncular daha çok efor sarf ediyor. Bu yüzden maçların takvimine göre, fikstüre göre kendinize bir ayar verebilirsiniz. Markajım bölgeseldi çünkü rakipler genelde basitti. Yani adam adamayı da yapmam aslında da. Adam adamada da çok çabuk kondisyon gidiyor. Bu yüzden bölgesel yaptım. Aslında benden düşük rakiplere adam adama da yapabilirim. Federasyon maçlarında bu olabilir. Oyuncularım çünkü birebir de onlara karşı daha güçlü olacaktır. Offside taktiği genelde açtım ben sonradan. Ama çoğunlukla kapalıda tuttum. Çünkü rakipler zaten zayıf olduğu için beni geçemeyeceklerdi. Benim için bir offside taktiği tamamen bir savunma stratejisidir. Eğer rakip forvetlerin pozisyon alması benden düşükse direkt offside taktiğini açarım. Böylelikle en kolay savunma taktiği bu olabilir. Taktiklerim ve formasyonum, dizilişlerim genelde bu şekildeydi ve bir de antrenmanlara bakalım. Dediğim gibi arkadaşlar bu sezon tamamen koleksiyoncu gibi ekledim, biriktirdim yani. Her gün zaten 2 tane alıştırma veriyordu. Ben de biriktirdim arkadaşlar. Hiç kullanmadım. Hatta antrenman videomuzu hemen şu anda sol üstte şurada görebilirsiniz. Ben bu antrenman modeline aynen devam ediyorum. Bazen küçük değişiklikler yaptım. Mesela sizden yorumlar katkısında öğrendiğim bazı şeyler oldu. Orada da mesela hücum oyunculara, mesela şurada ben önce bir kalecilere antrenman yaptırıyordum bu şekilde. Daha sonrasında hücumculara antrenman yaptırıyordum. Hücumculara antrenman yaptırırken az kalecimi de ekledim oraya. Böylelikle kalecim daha iyi performans gösterdi. Genelde diğer dediğim gibi antrenman modelindeki gördüğünüz hemen hemen hepsini denedim. Yani o antrenman modelini aynı tekrarla deyip devam ettim sadece. Güzel bir modeldi ve en önemlisi ise bu sezonun bence koleksiyonculuk kısmında şu kartlar oldu. Gördüğünüz gibi arkadaşlar efsane kart biriktirdim. Hemen hemen yani hiç kart kullanmadım, çok az kart kullandım. Bildiğiniz koleksiyoncu gibiyim bu sezon. Çok iyi oldu. Siz de böyle bir kolay lige düşerseniz veya bu sezon ligde kalma gibi bir stratejiniz varsa antrenman kartları biriktirmeyi kullanabilirsiniz. Yani cidden tam bir koleksiyoncu oldum bu sezon. Muazzam bir şekilde bu kartları da biriktirdim. Zorlu maçlarda kullanacağım. Zorlu maçların hemen öncesinde kullanıyor olacağım arkadaşlar. Bunu da tavsiyelerde olarak aklınızda tutabilirsiniz. Gelelim etkinliklerde neler yaptık. Etkinliklerde, federasyonda Elmas'tayız. Gene Elmas'ta kalacağız gibi görünüyor. Yani bizim yerimiz buralar zaten. Çok bir yukarı çıkmak veya aşağı düşmek gibi bir derdimiz yok. Elmas güzeldir. En iyiler daha sıkıntılı ama en tatlı yer Elmas gibi geliyor şu anda. Çünkü biz oradayız. Biz neresiysek orası en güzelidir. Liderlik panosuna baktığımızda da zaten bu arkadaşlar baya liderler. Zaten federasyonda bence denklik esas. Birbirine ne kadar denk ekip varsa o kadar etkili oluyor kadro.
Federasyonda da genelde bu şekilde ilerledik ve gelelim Dostluk Kupamıza. Dostluk Kupamızda bayağı bir çekişmeli oldu. Kurtlar Vadisi temalıydı arkadaşlar. Kurtlar Vadisi olarak Enes Karakaş arkadaşımız, kendisine Pala demiştik. O yüzden bu Pala arkadaşımız birinci oldu. Yani birinciliği kesin gibi. İkincilik muhtemelen bakalım kim olacak. Mehmet Ali ile ben çekişiyoruz. Bakalım ikinci kim olur ama Pala dayı birinci oldu. Dağda keklik, burada domates. Yokluk görmemiş gibi konuşmayın. Para var. Bize yedirdiğin şeylere bak ha. Dağda keklik, burada domates. Yokluk görmemiş gibi konuşma lan. Ve ben Karahanlı olarak sadakatini takdir ediyorum ve seni Kurtlar Vadisi'nin birincisi ilan ediyorum. Enes kardeşim, tebrikler. Karahanlı sadakatini takdir ediyor. Diğer arkadaşlarımıza da tebrik ediyorum. Memati, senin ancak gücün bana yetti. Quaresma Memati'ydi. Beni yendi sadece. Yani beni yendi. Diğer arkadaşları çok da yenemedi. Zaten iki maçta da beni mi yendi acaba? Bakayım. Benimle beraber maçımız da var. Bakalım bu maçı da alabilecek misin? Memati, bir tek beni yendin Memati. Gayet güzel, çekişmeli, heyecanlı bir şeydi ve Kurtlar Vadisi temamızda Pala birinci oldu. Dağda keklik, burada domates. Ve gelelim arkadaşlar yeni sezonun hazırlık videosuna geçmeden önce şu hatırlatmayı yapayım. Aramızda bazı arkadaşlar var. Şu özel sponsorlu görevi tamamlayıp da bunları almayı unutanlar var. Örneğin ben gibi. geçen sezon, bundan önceki sezon unutmuştum. Unutmayın bunlar arkadaşlar. Sezonun son gününde hem bunları unutmayın hem de şeyi de unutmayın. Ben de ona dikkat edeceğim sezonun son günü. Bu sıkı şutlarda, ata dediğimiz kısımlarda bunları da unutmamak lazım. Son bir Şampiyonlar Ligi ve Süper Kupa finali için bir kanat takacağım oyuncularıma. Geri kalanını muhtemelen Casillas'a atarım. Bunu zaten bekletiyorum. Böyle bir görev gelirse öyle açacağım. Ya şu morun da artması beni çok sevindirdi. Özellikle şu mor kısım. Yani gayet iyi oldu. Çünkü morlar büyük sıkıntı bence. Bu şekilde bunları da unutmayın arkadaşlar ve gelelim yeni sezon hazırlığa. Şimdi arkadaşlar yeni sezon hazırlığında beni takip eden sıkı takipçiler gayet iyi bilirler. Ben genelde ilk 11 oyuncusuyum. Bu yüzden de ilk 11'imde genelde ilerliyorum ve şey yapmıyorum tamamen. Yani yedekleri çok umursamıyorum. Ancelotti tarzını benimsiyorum aslında daha çok. Benim için önemli olan ilk 11'dir. Geri kalanlarının çok bir önemi yok. Ve şu anda geri kalanlardayız arkadaşlar. Top 11 gelecek sezon sonunda beni şöyle kaliteye göre sıralayacak. Ve benim 13-15 tane şu oyuncularımın güçlerini baz alacak ve ona göre de beni liglere atayacak. Eşleşmelere atayacak. Her ne kadar sezon şu anda maalesef yani 146 oldum. 20 daha düşecek, 126 oldum. Beni muhtemelen 110 üstü bir lige atacak. 110 ve 150'lerin olduğu bir lig olacak bende. Maalesef yani çok fena bir lige düşeceğim. Bu yüzden de gene ben kendi stratejimi bozmayacağım. Ve yedeklerde 100 üstü tüm oyuncularımı göndereceğim arkadaşlar. Sezonun son günü, son saati ki şimdi de gönderebilirim gerçi. Bu oyuncu mesela gidecek 100 üstü. Bu zaten kiralıktı. Yok bu kiralık değil. Kiralık olan hangisiydi? Şuydu. Evet şu S olanlar yani şuraya baktığınızda eğer şurada ilk 11'de olmayanları baz alıyorum. İlk 11'lerde olmayan bu arkadaşları bu zaten kiralıktı bunu göndereceğiz. Daha sonrasında Vidic kalacak tabii. Maldini kalacak. Sancaklı 107 bu da gidecek. Geçen sezon gelmişti. Bayağı da iyi gelişti yani. Muazzam gelişti ama 100 üstü oyuncu tutmak istemiyorum. Bu oyuncum durabilir mi? Buna henüz karar vermedim çünkü altyapıdan da DL çıkartıyorum ama biz buna oyun tarzı da verdik. Belki durur. Tam bilemedim. Geri kalanları da sözleşme yenileyeceğiz. 22 yaşında bir kaleci, 3-4 yıldız.
Tabii ki burada arkadaşlar şeye de çok dikkat etmeniz lazım. Özellikle yedeklerinizde çok böyle şey tutmayın. Yani hepsi 1 yıldız, 2 yıldız, 3 yıldız olmasın. Dalgalı olsun. Eğer hepsi 2 yıldız, 1 yıldız olduğu zaman Topalov sizi oyunu oynamıyor zannediyor. Ve bu sefer sizi baronlara yem ediyor. Çok tavsiye etmiyorum yani böyle çok 1 yıldız, 2 yıldız olmamasını. Mesela şurada bir mevkiyi görüyorsunuz. Bu mevkiyi açık tutmamın nedeni tamamen böyle bir özel sponsorda görev geldiği zaman hemen bunu aktif edeceğim. Ve bu şekilde o görevi de hızlıca tamamlayacağım. Bunlar da ince nüanslardır. Aynı şekilde bunda mevki var mesela. Diğer bir oyuncuda mesela bunda da özel yetenek var. Gene bir görev geldiğinde özel sponsorda hemen aktif edeceğim. Kolayca hallolmuş olacak. Böylelikle bu şekilde gireceğim ve buradan gidecek oyuncular şu anda Sancaklı ve bu arkadaşla yollara ayıracağız ve bu arkadaşla yollara ayıracağız. Şimdilik bu ikisini göndereceğim sezonun son günü. Çünkü altyapıdan da gene genç oyuncular da gelecek. Zaten buna göre de bir antrenmanlarda da etkili olabilmesi için öyle bir planlama yaptım. Ve altyapıdan da zaten gördüğünüz gibi her mevkiden birer oyuncu çıkartıyorum ki antrenmanlarda da güzel etki alabilelim. Yeni sezona bu şekilde hazırlanmayı unutmayın arkadaşlar. Benim nazarımca Topalov'un bizi 110 üstü, 110 ile 150 arası, daha sonrasında 150 ve üstünü, 110 ve altını hepsini ayrı eşleştirmeler yapıyor. Hatta 100 ve altı da olabilir. Bazen 86 da oluyor. Bu tamamen sizin seviyenizin bulunduğu yerle de alakalı. Ben şu anda 70'lerdeyim mesela. Ya son 2-3 sezondur bayağı kolay geçiyor. Demek ki burada çok böyle rekabetçi arkadaşlar yok. Ya da ben gücümü mü saklıyorum artık bilemiyorum. Hemen zaten bir üste baktığımda da bu arkadaş da mesela 123 gücünde. Gene 74 de kolay geçecek gibi. Hem de üstelik de ikinci sırada yani. Ben zaten bu kaç? 123. Ben 126'ya düşeceğim. 74'te başka arkadaş var mı? Bu arkadaş var. Yani bunun da gücüne bakıyorsunuz 131. Gene yani kalacak olanlar kim? Bu kalacak mesela yani. Bu da 103'te kalacak. Gene kolay bir eşleşmeye düşeceğim gibi görünüyor. Siz de böyle bir seviye üstünüzde ligde kalacak olanlara bakabilirsiniz. Yani şu sıralamaya baktığımda mesela bu arkadaş ligde kalacak 123. Yani ben de 126'ya düşeceğim. Gayet ideal gibi olacağız gibi düşünüyor. Kolay bir eşleşmeye düşebilirim. Yani ortalama bu şekilde olacak gibi. Yeni sezon hazırlığında kadronuzu düşürmeyi ihmal edin. Yani kadro düşürmeniz derken yani kadro düşürme değil, kullanmadığınız yüzüstü oyuncuları ben gönderiyorum. Böylelikle güzel eşleşmelere düşüyorum. Son 2 sezondur 4'lük kupa yapıyorum takip ettiğiniz gibi. Bu sezonda yapacağım nasipse. O şekilde bir ilerleyeceğiz. Çünkü bunun yani Ancelotti tarzı olarak ilk 11 menajeriyim ben arkadaşlar. Siz de bu şekilde değerlendirebilirsiniz. Sezon sonunda 1-2 yıldızlar ok gibi dizilmesin burası. Bu kısım tamamen dalgalı olsun arkadaşlar. Böyle 3 yıldız, 4 yıldız o şekilde. Yani oyun, sistem, algoritma sizin varlığınızı oyunda hissetsin. Sezon taktiklerim de bu şekildeydi. Formasyonum da bu şekildeydi. Hemen hemen hepsine değindim. Siz bu sezon ne yaptınız? 4'lü kupa, 3'lü kupa, 2'li kupa, ligde durum nedir? Yorumlarda yazın lütfen. Anlattıklarıma ek bir katkı yapmak isterseniz yorumlarda da belirtin lütfen. İçerik hoşunuza gittiyse beğenmeyi, kanala abone olmayı ve yeni videolardan ilk haberdar olmak isterseniz bildirim zilini açabilirsiniz. Herkese keyifli oyunlar, iyi eğlenceler, iyi sezonlar, iyi eğlenceler diliyorum arkadaşlar. Kalın sağlıcakla.